Biz bir bilgiye hakimiz ve o bilgiyi hatırlamak üzere mi buradayız? Yoksa hiç bilmiyoruz ve bir keşif için mi buradayız? Bu bedenin içerisindeki maddeyi ve maddenin unsurlarını kullanabilme yolculuğumuzda bir çorap gibi giydiğimiz bu bedeni önce yadırgarız. Alıştırmalar. Eğer hayatla sevgi bağlarını oluşturmuyor ve hayatı sevmenize, bu sistemin ne kadar mükemmel bir işleyişte olduğunu görmenize yetmiyorsa bu sefer o alıştırmalar sizi alışkanlıklara götürecek. Hayat içerisindeki bütün öfkeleriniz anne, baba deyin, arkadaş deyin, her birinin kaynağı her zaman bir tane yeredir, o da Yaradana'dır. Şikayetimiz, kızgınlığımız ve öfkemiz ister kabul edelim, ister etmeyelim en sonunda yaradılanı Yaradan'a götürür. Her sözünüz dinleniyor. Sizin ağzınızdan çıkan her şey büyük bir hürmetle emredersin diye size verilmek ve yapılmak üzere çalışılıyor. Hazırlıklar, dinlenme, tatil, gezi programları. Fakat bir de hem bayramlaşalım hem de çok güzel birkaç tane size anlatacağım konu var. Bunları böyle bir kısa sürede aktarma planım var. Bunlardan bir tanesi öğrenme, alışma, alıştırma, alışkanlıklar. Bu alışkanlıkların bizi yönetiyor, kontrol ediyor olma sistemleri. Hayatımız içinde bunların otomatik ve otomatizmayla bizi yönetiyor olmaları, işimizi kolaylaştıran taraflar, işimizi zorlaştıran taraflar, bizim yönettiğimiz ve bizi yöneten taraflar. Bunlara neden ihtiyaç duyuyoruz? Ve bu ihtiyaçlardan özgürleşip başka bir şekle hayatımızı dönüştürebilir miyiz? Ve bunların efendisi olabilmek için neler yapabiliriz? Ve bugün ülkemizin, dünyanın birçok yerinde öğrenme sorunu ve problemi olan insanlar var. Sebepleri, algılama nedir? Algılamanın kökeni, algılayabilmek için açılarımız ve bu açıları genişletebilir miyiz? Öğrenememek bir kusur mu? Peki öğrendik, öğrendiğini bırakamamak bir kusur mu? Bunlara genel olarak bir bakalım ve bunlarla ilgili güzel çalışmalar yapalım. Bayramdan sonra, şimdi tabii bizim Ağustos sonu bir çocukların, gençlerin özel bir kampımız var. Buraya bir tane daha bizim WhatsApp gruplarımızdan bir kişi seçeceğim ücretsiz olarak kampa götürmek için. Bu bir. Vaktiyle sadece WhatsApp gruplarımda bunu yayınlayacağım. Instagram'da değil. Diğer taraftan WhatsApp gruplarımıza özel bir bayram hediyemiz var. Geçiş bilgisi diye. Yani biliyorsunuz ki her bilginin, her dönemin bir başı, bir sonu var. Ve işte o sonu geldiğinde bir halden bir hale, bir durumdan bir hale ya da dünyanın herhangi bir durumdan başka bir devreye geçişin bilgisiyle ilgili bir atölye çalışmamız WhatsApp grubumuza ücretsiz üye olan dostlarımıza ücretsiz hediye edildi. YouTube'da katıl butonu ile ilgili katılan dostlarımıza, arkadaşlarımıza ise bütün ay boyunca baba ile helalleşme çalışması, bir de tabii ki Babalar Günü var. Benim de işte bu yıl tabii özel bir durum. Benim de tabii Babalar Günüm kutlanacak. Ve bununla ilgili de sizlere onun için bir hediyemiz var. Katıl butonu üyelerine baba ile helalleşebilmek. Baba ile helalleşebilmek demek zamanla barışmak demek. Maneviyatla, ruh ile, Yaradan ile barışmak demek ve özellikle de zaman mekan kavramlarını buluşturabilmek ve bu alanda iyileşebilmek demek. Bugün neredeyse ülkemizdeki birçok kişinin henüz baba ile alanları yeteri kadar helalleşilmiş değil. Bunun sebep ve kökenlerini iyileştirmek için bu hediyemizi dediğimiz gibi isteyenler ulaşabilir. Bir hediyedir ama tabii ki bir adım siz, 1000 adım biz. Hadi gelin şimdi öğrenmenin yolculuğuna çıkalım. Öğrenmek nereden geliyor? Kelime kökeni. Bu harfler nereden oluştu?
Şimdi önce şuradan başlayalım. Mesela bugün ö kelimesi, o kelimesi, oğuz, ösüz, öğrenmek ya da öğreti. Bunların her bir tanesine dikkat ederseniz bu yumuşak G'nin çok özel bir fonksiyonu var. Mesela çok yakın zamana kadar gök denmez, gö denir. Yani bu öğ aslında bir taraftan babayla ilgili, maneviyatla ilgili, ruhla ilgili ve öğrenmek çünkü bizim özümüz ve ruhumuzla ilgili bir alan. Peki nasıl oluyor da maddi dünyayı ruhumuzla ilgili bir kelimeyle anlatmış atalarımız ve bize böyle bir miras vermiş? Çünkü biz ruhumuza gidebildikçe maddeye gidebiliyor, maddeye gidip maddeyi kavradıkça, kucakladıkça da ruhumuza gidebiliyoruz. Yani anneye gideceksen babayla barışacaksın, babaya gideceksen de anneyle barışacaksın. Ki zaten bu atölyenin içerisinde bunların matematiklerini size sunuyoruz ve arkadaşlarımız zaten hatta bazı dostlar bunlarla ilgili yorumlar vesaireler yapmaya başlamışlar. Geçmişte alan çeşitli dostlarımız. Şimdi burada sevgili dostlar, biz bir konuyu sunulduğunda öğreniyor muyuz? İlk defa mı karşılaşıyoruz? Yoksa o konuyu acaba hatırlıyor muyuz? Biz bir bilgiye hakimiz ve o bilgiyi hatırlamak üzere mi buradayız? Yoksa hiç bilmiyoruz ve bir keşif için mi buradayız? Burası enteresan bir nokta. Çünkü kuantum fiziğinden baktığımız zaman herhangi bir maddenin, bir atomun içerisinde dahi her türlü bilgi var. Hele bizim nöronlarımızın içerisinde, kainatın içindeki bütün frekanslar var. Bir insan dediğiniz zaman 30 ile işte 100 trilyon arası hücreye sahip ve bunun yönetici bir organizması olarak kainatın içinde geçmişten bugüne kadar en azından olanlar biliniyor sayılıyor ki kuantuma göre aslında bu aynı zamanda gelecek de bunu taşıyor. Öyleyse her yerde her şey var ve geçmiş ve geleceğin bütün bilgisi de biz dediğimiz levh-i mahfuzumuza saklı demek. Şimdi bu bilgiyi bir kenara koyalım. Yani biz öyleyse bizde mevcut olanı hatırlama yolcularıyız. Ve bunun için tecrübe ihtiyacımız var. Bunun için her birimizin deneyime ihtiyacı var. Şimdi peki size ben bir kitap versem, desem ki arkadaşlar bakın bir jimnastikte takla şöyle atılır, böyle yapılır. Havada parande böyle yaparsınız. Şöyle yaparsanız salto yaparsınız. Siz bu kitabı okuduğunuzda bu saltoyu atacak hale gelir misiniz? Hayır, gelemezsiniz. Ya da bir jimnastikçiyi havada böyle 3-4 takla yaparken seyrettiğinizde, gördüğünüzde bunu yapabilme bilgisine sahip olur musunuz? Hayır, olamazsınız. İşte biz de bu dünyaya gelirken burada olanları, çeşitli durumları sadece görerek, sadece izleyerek, sadece hani biliyormuş gibi yaparak aslında bunun derin bilgisine sahip olamayız. Hatta bunların uygulama bilgisine sahip olamayız. İşte bu uygulama bilgilerine sahip olabilmek için bir şeyi alıştırmalarını yapmak durumundayız. İşte bu sebepten dolayı biz çocukken uçmanın bilgisine geldiğimiz dünyanın içinde yürümeyi öğrenmek için alıştırmalar yaparız. Tekrarlar yaparız. Onun için biz adımlar atarak, defalarca düşerek, popomuzu belki acıtarak o yürümenin yolculuğunda yürümeyi öğreniriz. Şimdi bugün yürümeyi öğrenen ve bilenler için o bebeğin ilk adımı ne kadar kıymetsizdir. Oysa ki o bebek için ne kadar önemlidir. İşte bizim de her öğreneceğimiz yeni bir kavram ve yeni bir şey için o ilk adım çok önemlidir. İşte biz de varlığımız maddi dünyayı beden aracılığıyla deneyimleme simülasyonla bu bedene geldiğimizde bu bedenin içerisindeki maddeyi ve maddenin unsurlarını kullanabilme yolculuğumuzda bir çorap gibi giydiğimiz bu bedeni önce yadırgarız. Kullanabilmek üzere ruhumuzun o ince çok ışıksal ve hızlı tarafının burada buraya adapte olabilmesi için
o bebeklik denilen bir durumdan geçeriz. Şimdi o bebeğin ne kadar hızlı ama madde ve beden içinde ne kadar yavaş hareket eden bir durumda olduğunu seyrediyorsunuz ve her birimiz oradan geçtik. Ama bir taraftan o ışıksal ve hızlı tarafımız maddenin durumlarını, sınırlarını, haddini ve alanını öğrenme yolculuğunda bir sürü deneyimden geçer. Bazen ateşi elimizi sürer yakarız. Bazen işte yürümek için defalarca tekrar düşebiliriz. Kimimiz bu yolculuğun içinde, bu öğrenme yolculuğumuzun içinde dünyaya, hayata, bedene ya da bize bu hayatı verene kızabiliriz, öfkelenebiliriz. Şikayet edebiliriz ve hayat içerisindeki bütün öfkeleriniz anne, baba deyin, arkadaş deyin her birinin kaynağı her zaman bir tane yeredir, o da Yaradan'adır. Yani işimiz bir yerde her birimizin Yaradan'ladır. Şikayetimiz, kızgınlığımız ve öfkemiz ister kabul edelim ister etmeyelim en sonunda yaradılanı Yaradan'a götürür. Çünkü her birimizin bir planı, bir programı, bir sahibi ve bir kader planı vardır. Ve bu kader planının içerisinde de her birimizin bir onayı ve imzası vardır. Şimdi öyleyse bizler bu hayat yolculuğunun içerisinde maddeyi, bedeni, dünyayı deneyimlemek üzere ve bu deneyimlerimiz içerisinde de özümüze, kendimize çeşitli bilgileri aktarma yolculuğunun içindeyizdir. Ve bunları yaparken tabii ki hani böyle sadece o kitaptan okuduk, hadi bu takla atacağız, bu salto atacağız gibi değil. Diyelim ki bir ilişkinin içinde bir sürü şeyleri deneyimleriz. Çocukken bir anneyle, bir babayla, bir arkadaşla bir sürü deneyimler yaşarız. Bazen kıskanırız, bazen kızarız, bazen istediğimiz olsun isteriz. Hatta her an bize hayat, kainat çalışsın, annemizin, babamızın göz bebeği olalım isteriz. Bütün dikkatler, ilgiler bizim üzerimize olsun ve onay kodlarıyla birlikte hayatın içerisinde ilerleyen oluruz. Zaman içerisinde büyür, bu dünya içinde gerçekten eşsiz bir varlık olduğumuzu hatırlar. Ama bu eşsizliğimizin yani bir tane senden var ama aynı zamanda kainatta yaratılmış olan her bir şeyin, her bir varlığın da o eşsizliğin bir parçası olduğunu görerek kendimize değer verdiğimiz ve saygı duyduğumuz gibi diğer varlıklara da aslında diğer yansımalarımıza bu saygı ve sevgiyle bir ilerleyişe geçeriz. Bunu yapamayanlar yine kıskanarak, hırsla, rekabet halinde birbirleriyle ya da hayatta dövüşerek ilerlerler, kavga ederler. Hayatla kavga edenlerimiz aslında yeteri kadar öğrenemeyen ve öğrenmeyi reddedenlerimizdir. Çünkü gerçekten ışıksal bir taraftan maddenin yavaş ve ağır bir durumuna geldiğinizde ya da bir rüya bedenini, bir hani latif ya da astral bedeni kullanan halden dahi bu fiziksel dememin kastı maddenin daha yoğun duygu ve düşünceyle hareket edebilen ama bir taraftan kendi prensip ve kurallarıyla da sizin duygu ve düşüncelerinizden ya da ruhsal hızlarınızdan çok daha yavaş olan bir bedeni yönetmeyi öğrenmeye geçeriz. İşte bu öğrenmeye geçmekte birçoğumuz zorlandık ve bazen itiraz ettik. Çünkü duyguda ya da bir rüya halinin içerisinde saniyeler içinde birçok yere giderken maddenin ve dünyanın içinde sanki bir su tankının hatta civa dolu bir tankın içinde yavaş yavaş bir betonun içinde yürüyor gibi hissettiniz kendinizi. İşte buraları fark ederek ve bu sefer içerideki bilgiyi hatırlayarak ama bu hatırlayabilmek için dışarıdan öğrenmeye kendimizi açtığımızda algılarımız açıldı ve biz birçok şeyi öğrendik. Fakat bazılarımız itiraz ettik yeniye, yeniliğe, yeni deneyimlere, tecrübeye, maddenin, bedenin bir şekilde burada kullanılmasına, bunu doğru şekilde kullanmaya itiraz edenlerimiz algı zayıflıkları yaşadılar. Açıları daraldı. Duygu ve düşünceleri yavaşladı ya da negatif yönde hızlandı. Ve bir baktılar ki bu arkadaşlarımız üzüntüler, depresyonlar, çeşitli hal ve durumlar, dünya her şey onların üzerine doğru geldi. Onların üzerlerine yıkıldı. Oysa ki hayatın çok basit ve sade kuralları ve kanunları vardı.
Bunları hatırlayanlar ve bilenler hayatı ve dünyayı çok güzelleştirebilirken, hayatın güzel tatlarını ve lezzetlerini alabilirken itiraz edenlerimiz itirazlarla karşılaştılar. Kendileri hayata ne yansıttılar ve ne verdilerse onları almak zorunda ve durumunda kaldılar. Şimdi bugün mesela biz birçok çalışmalar içine soruyoruz. Yaşadıklarına itiraz eden var mı? Bunu ben yaratmadım, ben çağırmadım, ben istemedim diyen var mı diye binlerce kişiye bugüne kadar sorduk. Ve bazen sahnelere 50 kişi, 100 kişi çıkarttığımız oldu aynı anlarda. Ve on binlerce ve yüz binlerce kişinin üzerine yaptığımız çalışmalarda sizlere şunları gösterdik. Birçoğu canlı yayınlarda şu anda Instagram ve YouTube'larımızda var. Yaşadığınız her şeyi nasıl seçtiğinizi ve seçerken kullanılan matematiği gösterdik. Hayat size çok değer veriyor ve çok önem veriyor. Bu sebepten her sözünüz dinleniyor. Sizin ağzınızdan çıkan her şey büyük bir hürmetle emredersin diye size verilmek ve yapılmak üzere çalışılıyor. Peki biz şimdi bu kadersel denklemi ya da bu yasayı gördüğümüzde şimdi yeni bir öğrenmeyle nasıl hayat akarız? Önce ağzımızdan çıkanı kulağımıza duyururuz. Bu kadar değerli ve bu kadar kıymetliysek ve bu kadar dinleniyorsak ağzımızdan çıkanı kulağımız duydukça ne ol diyeceğimizi daha özenle seçeriz. İşte bu bir öğrenmedir. Fakat bazen de şunu görürüm. Ya ne olacak, ben kimim ki? Buna itiraz ediyorum. Eğer benim her dediğim olmuş olsaydı diye başlayan bir sürü itirazlar kişiler yapabilir. Oysa ki her biriniz oturun ve yazın. Kendinize şu mektubu yazın. Bugüne kadar yaşadığım, başıma gelen hangi olayı acaba ben ifade etmedim? Ve yaşadığım hangi olayın bana bir hizmeti yok? İşte bu bilgileri öğrenmek. Şimdi ben tabii sadece küçük kapı açıyorum. Bir sürü atölyelerimiz, çalışmalarımız, kamplarımız bunların size fayda rehberliği ile ilgili dolu. İsteyen, talep eden alır. Ve bunları gördükçe bu sefer her biriniz ne kadar değerli ve ne kadar değer verilen olduğunuzu öğreneceksiniz. Buradaki öğrenmek bu sefer alıştırmalarınızı yani hayat ile kurduğunuz bağları güçlendirecek. İşte bu alıştırmalar eğer hayatla sevgi bağlarını oluşturmuyor ve hayatı sevmenize, bu sistemin ne kadar mükemmel bir işleyişte olduğunu görmenize yetmiyorsa bu sefer o alıştırmalar sizi alışkanlıklara götürecek. Bugün alışkanlıkları olanlar, çeşitli bağımlılıkları olanlar aslında bu dünya ve hayatı sevmeyip doğru şekilde köklenemeyen ve sevgi bağları kuramayanlardır. Öyleyse tekrardan baktığımızda o alıştırmalara, o alıştırmaların bizlere bir sürü faydaları olduğunu görürüz. Mesela biz yürürken yürüme alıştırmaları neticesinde bacaklarımız bir otomatizmayla çalışır. Nasıl yürüdüğünü düşünmeden çok hızlı bir şekilde yürüyebilirsin. Bu maddeye ve sürece uygun, göre çok kıymetli bir şeydir. Ruhsal dünyada mesela böyle bir kavram benim bildiğim yok. Ve burası madde ve dünya dediğimiz yer sürecin en iyi şekilde kullanıldığı ve burada işte o otomatizma ile merdiveni inebildiğin, yürüyebildiğin bir yavaşlığı kullanabilirsin. Ama an hızıyla ya da düşünce hızıyla birçok şeyleri yaparkense sen hızlı bir şekilde daldan dala konarsın. Onun için bazı kişiler spiritüeldir, ruhçudur, ruhsaldır. Geçmişte ben de bunlardan bir tanesiydim. Oysa ki bunun olmadığını görürsün. Kimileri maddecidir, materyalisttir. Her şeyi madde ve dünya zanneder. Bu da değildir. İşte ruhun ve maddenin, kadının ve erkeğin ya da sağın solun, yinin yangın, Rahman'ın ve Rahim'in kendi içinde buluşma yolculuğu ise her birimizi hayat içerisinde kendimizle ve kendimizden yansıyanla bir barışa götürür. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki dönem güzel bir kampımız var.
Aydınlık ve karanlığın dansı. Kasım ayında yapacağız hayırlısıyla Marmaris'te. Herhalde arkadaşlarım bununla ilgili yayın yapmışlardır. Çünkü içimizdeki aydınlığın ve karanlığın keşfi, iyinin ve kötünün keşfi ve bunları kucaklayan taraflarımız geliştikçe hayatla barışır, hayatı kucaklar ve kucaklaşırız. Diğer taraftan da kimisi için kötüler vardır. Kötüler varsa iyiler olacaktır. Kimisi için küçümsenenler vardır. Küçümsediklerin varsa büyüttüklerin olacak. Kimisi için sadece çok büyük kocamanlar vardır, kendilerini ezer. Bilin ki hayat içinde eğer eziliyorsanız siz de bir yerde birilerini eziyorsunuzdur. Yani ola ki hani birileri de bir yerde ben ne kadar büyüğüm, şöyledir, böyledir deyip birilerini eziyorsa da onlar da birileri tarafından eziliyordur. İstediği kadar kocaman zannedin. İşte öğrendikçe hayatın güzelliklerini, kanunları, yasaları, her şeyin ne kadar mükemmel bir sistemle idare edildiğini görürüz. Ve bu yasaların güzelliği sizi bir secdeye götürür. Bu doğanın, hayatın güzelliklerin karşısında hayranlıkla bir eğilmedir. O ne kadar güzel bir şeydir ki işte bir yaprağın belki açışı, çiçeklenişi, meyve verişi, zamanla meyvelerini sunduktan sonra yapraklarının yavaş yavaş solup, kuruyup dökülüşü. Ne kadar güzel bir ahenktir anlayan için. Bunu anlayıp da birisi secde edip bu güzelliğin karşısında onu kucaklar. Fakat anlamayan, bunun idrakini yapamayan o ağaca tapar ve secde eder. Onun için iş tapınmak değil, bu hayranlık ve hayatın güzelliği karşısında eğilebilmektir. Bazı kişiler eğilmez, eğilmeyi bilmez, diklenirler. Diklenenlerin doğal olarak boyunları eğdirilir. Sırt ağrıları, boyun ağrıları, boyun tutulmaları, bel tutulmaları nedendir? Bu diklenmededir. Hayatın karşısında eğilemeyenler neden dizleriniz ağrır? Çökemeyenler, esneyemeyenler, hayatın karşısında yumuşayamayanlar neden dolayı bedenleriniz sertleşip katılaşır? Oysa ki hayat her an bir su gibi akar. O suyun içinde gel der. Seni de bir yaprak gibi alayım, birlikte akalım. Eğer hayat ile birlikte akabiliyorsak, hayat bizi böyle sarar, sarmalar ve yumuşacık akarız. Ama sen taşlaştıysan, suyun içine atılan bir taş gibi dibe çökersin. Su gelir sürekli sana vurur, vurur, vurur. Üzerindekileri, tozları küçük küçük yapar, kendine katar ve seni hareket edebilmek üzere bir şekilde eyleme davet eder. İşte katı ve sert olanlarımız, o hayatın duygu ve düşünceleri karşısında bol bol sopa yiyenlerimizdir. Duygusal şiddete uygulananlarımızdır. Baskı görenlerinizdir. Oysa ki taş olmayı, sert ve katı olmayı seçen de bizizdir. Bazen buna ihtiyaç da duyarız. Bu dahil kötü ya da iyi diye değerlendirilecek bir konu değildir. Bir müddet hepimizin belki taş olmaya, bazen sert olmaya, katı olmaya ihtiyacımız vardır. Ama bunları dönüştürebilmek ve iyileştirebilme şansımız da vardır. Çünkü her türlü durum bize belli bir zaman içinde hizmet eder. Hizmetini tamamlayan gider. Onun için bir şeyi öğrenememek bir kusurdur ama öğrendiğini vakti geldiğinde bırakamamak daha büyük bir kusurdur. Şimdi öylesi bir bak geçmişten öğrendiklerine, yaşadıklarına, deneyimlerine neleri taşıyorsun? Sırtında taşıdıkların eğer bilgi ise seni çökertecek. Geçmişin bilgileri sana ağırlık yapacak, dizlerini titretecek. Al faydasını ve aldıktan sonra da kolaylıkla bırakan ol. Şimdi yapay zekalar ne kadar her tarafa hızlı hızlı geliyor. Çok bilenin ne anlamı var diyorsun. Zaten soruyorsun sana geliyor. Ama şimdi iş o bilgiyi değerlendirmek. Ne kadar değerlendirebiliyorsun? Cevaptan daha kıymetlisi soru sormak demiştik. Şimdi yapay zekaya ne sorabilirsin? Aslında
Kainata sorduğun her soru da böyleydi. Hepsi cevaplanıyordu. Sen sadece bazen gözlerini kapatmıştın. Bugüne kadar her birimizin sorduğu hangi soru cevaplanmadı? Ben buradaki bütün dostlarıma soruyorum. Ve her birinizin sorduğu soru olay, hayat ya da çeşitli kadersel sistemlerle cevaplandı. Onun için soru sorarken bir daha ağzından çıkanı kulağın duysun. Neyi dilediğin, neyi talep ettiğin, neyi istediğine bir daha aklederek bak ve şimdi hangi alıştırmalarla, mesela marangozlukta falan böyle bazı alıştırmalar vardır. Bir şeyin oraya girip çıkabilmesiyle ilgili işte diyelim ki bir tahtayı, işte bir metali güzel bir şekilde alıştırma yaparsın. Ve onun kolaylaşabilmesi önemlidir. Fakat o alıştırdığın şey faydan ve kendini de kullanabilmesi için vardır. Eğer o alıştırdığın seni kullanıp kendine mahkum ediyorsa o bir alışkanlık ve bir bağımlılığa dönüşür. Ve bu bağımlılık seni yönetir. Senin iraden, senin varlığın, ruhunun ötesinde seni yöneten her şey senin efendin olur. Sen bir efendin varsa dışarıda köle olursun. İster bir duygunun, bir düşüncenin, bir kişinin adı ne olursa olsun kölesiysen bu dünyanın içerisinde hapsolur, hapiste kalırsın. Oysa ki her biriniz bey efendiler ve hanım efendiler olarak bu dünya üzerinde dişiliğin ve erilliğin efendileri olabilir ve hayatınızı kendiniz yönetebilmek üzere şanslarınızı kısmete çevirebilirsiniz. Her birimiz çok şanslıyız ama pek azımız bu şansları kısmete çevirebiliriz. Öyleyse bize verilen, sunulan hayat hediyesini, zamanı güzel bir şekilde, en güzel şekliyle alabilen olmak. Alabilen olmak için nefesimizi, nefsimizi bilmek, nefsin kıymetini nefesin tadıyla alabilmek ama aldığını da kolaylıkla bırakabilmek. İşte aldığını kolaylıkla bırakamayan alamaz. Bugün alamayanlarınız, herhangi bir konuya karşı direnç gösterenleriniz, nefesi, hayatı, tatları, lezzetleri, maneviyatı ya da maddiyatı alamayanlarınız içeride boşluk üretmeyenlerinizdir. Boşluğu olmayanlarınızdır. Öyleyse boşaltın. Boşluklar oluşturun ki o boşlukların içerisine öncelikle sevgi, şefkat ve güzel tatlarla beraber bilgi aksın. Hayatın içerisinde her an bilgi yağmuru yağmakta. Onun için bilgi biriktirmek nafile ama iş bildirilen olmaktır. Yani Google her yerde var. Yapay zeka kainatın her zerresinin içinde an be an sana akmak için hazırdır. Ama sen maddeyi ve dünyayı, bedeni kullanma bilgisine gelebildikçe, bu bilgiyi alabildikçe, hayatın dizginlerini tutabildikçe, bunun için duygu ve düşüncelerini yönetebildikçe yönetici olur, efendi olur ve sen bu hayatın bir parçası olduğunun idrakiyle hayata akarsın. İşte o zaman bir yaprak gibisindir. Hayatın nehri seni birlik denizine, denize ve her birimizin aslında ortak gönlüne, gönülden gönüle sohbete, tat ve lezzetlere alır götürür. Her birinizin istediği mutlu olmaktır, huzurlu olmaktır, tat almaktır. Hayatın tatlarıyla buluşmaktır. Ama o kadar çok şey biliriz ki bildiğimizden öte gidemeyecek halde yeni tatları da alamayabiliriz. Oysa ki bu bayram davetliyiz. Gelin güzel tatları, güzel lezzetleri, hayatımızın belki de şu ana kadar bize sunulmuş ama fark etmediğimiz güzel tatları alabilme yolculuğuna çıkalım. Dostlarımıza o kadar güzel sarılalım ki sanki yıllarca hiç görmemişiz fakat sarıldıktan sonra bir daha görmeyeceğiz sanki. İlk ve son görüşümüz gibi kucaklayalım. Bir tarafla belki harika bir neşe, sevinç ve şefkat ama çok tatlı bir hüzünü oraya koyalım. Çünkü her andan sadece bir tane var. Her kavuşma anından bir tane var.
Şu an sadece bir tane ve bu bir tane an içerisinde buluşuyoruz. Diledin, talep ettin ve güzellikler sana sunuluyor. İşte bu sunulanı sunulduğu an alabilmek, orada olabilmek. Hayat nehrinin içerisine çünkü sadece bir kere o su oradan geçiyor. Biraz sonra geçen su farklı. Onun için atalar ne diyor? Bir nehirde sadece bir kez yıkanabilirsin. İkinci kez yıkandığın nehir aynı nehir değil. Zaman nehri de böyle akar ve o fırsatı bazılarınız yakalar ve yakaladığı an o güzelliğin içerisine selamlaşır. Sen selam verdiğin an hayat seni kucaklar. Sımsıkı sıkar, yüreğini böyle o kadar güzel sevgiyle doldurur ki yaşadığını bir an daha hissedersin. Sevdiğini hissettirerek bakar ve sevildiğini ne kadar çok hissederek daha da çok kucaklanırsın. Onun için her birimiz bu güzel bayramları fırsata çevirerek, evet, Allah'ın her günü birdir. Hiçbir gün onun nezdinde başka bir günden daha aşağı ya da daha yukarı değildir. Ama yine de fırsattır. Dostları hatırlamak, küskünlükleri ve kırgınlıkları belki aşmak, fırsata çevirmek. Önce kendimizle, hayatla, Rahman'la, Rahim'le, dişiyle, erille, kendi bedenimizle, ruhumuzla barış zamanıdır. Ve bu barışanlar, barışarak hayatın içerisinde barış yolunda ilerleyenler için an be an güzellikler açılır. Evet, görüyorsunuz ki dünyada bir sürü savaşlar ve hazırlanan türlü türlü oyunlar var. Bunlar bir sürü yerlerde olacak. Bunlara engel olamayız. Dua edebiliriz. Çünkü her kişi ihtiyacını yaşayacaktır. Fakat bunlar olurken dahi sen hayatın içerisinde, şahitlikte ve cennetin olabilirsin. Bazıları şöyle diyebilir. Ya bu kadar olumsuz, bu kadar kötülükler varken nasıl gülümseyeceğiz? Her birimiz ihtiyacımızı çağırır, dillendirir, ifade eder ve kendi kaderimizi yaşarız. Sen de ben de kendi kaderimizi yaşayanız. Tabii ki acısı ve yası olana hani gülüp geçmek değil, onunla empati kurarak onun ihtiyacını anlamak, diğer taraftan da evet bu verilen hayatın değerini ve kıymetini bilerek güzel tatları almak zorundasın, mecburiyetindesin. Çünkü sen ne kadar bu hayatın güzel tatlarını alabiliyorsan o güzel tatları, güzellikleri ifade ederek özellikle de sevgi diliyle yeni kaderler oluştururken kullanırsın. Diğer taraftan özellikle alışkanlıklar yapanlar. Yani belli alıştırmaları öncelikle rutinler ama bunları faydasız rutinler haline getirenler negatif enerji alanına girerler ve bu negatif enerji alanı yani bir alışkanlığın sürekli tekrar alanı negatif enerji üretir ve aşırı pozitif enerji çekerler. İlk defa dinleyenler için şunu demek istedim yani. Mesela kaza da bir aşırı pozitif enerjidir. Şoklar, doğal afetler aşırı pozitif enerjidir. Yani hareket enerjisidir. Negatifte, yatayda kalanlar kazalarla buluşurlar. Ya da toplumun deyimiyle bazı felaketlerle bir araya gelirler. Çünkü çekim alanları budur. Öyleyse evet faydalı rutinler oluşturabilirsin. Spor yapmak, işte sağlıklı nefes almak, güzel sohbetler, muhabbetlerle bir araya gelmek. Bunları doğal bir rutin şekline sokabilirsin. Kendine zarar veren, faydasız olan her türlü alışkanlık ve rutinden de sakınmak durumundasın. Bunların negatif enerji alanları birçok kişinin hayatını sarmış, rüya ve olay rüyalarını kabusa dönüştürmüştür. Oysa ki her birimiz mutlu olmak isteriz. Umut ettiğimiz güzelliklerin verilmesini isteriz. Sen dile, emin ol ki bunlar sana verilecek ve sunulacaktır. Bunlarla ilgili tabii bir sürü atölyelerimiz var. Özellikle talep edebilmenin mekanizması. Dilek dilemenin, niyet edebilmenin bir matematiği mi var? Evet var. Kendini bilmenin, kendini tanımanın bir matematiği mi var? Evet var. İlişkilerin, hayatın,
Hayatımızdaki insanlarla ilgili birçok konunun, alışverişlerimizin bir matematiği mi var? Evet. Çünkü kainat bir algoritma sistemiyle oluşmuş ve sadece o sıfırların, birlerin, eril ve dişilerin harika bir dizaynıdır. Okuma bilen için hayatın anlamı vardır. Okuma bilmeyen için elimize verilmiş, hiç anlamadığımız dildeki bir kitap gibidir hayat. Bunlar sıkılır, üzülür, şikayet eder ve bazen de isyan ederler. Oysa ki sistem sen ne veriyor ve nasıl bakıyorsan onu çoğaltır. Yani hayata ne veriyorsun? Onun için fayda ver, fayda al. Bu sebeple İbn Sina Kadim Şifa Vakfı olarak her birimize diyoruz ki gelin bir fayda rehberi olun ya da fayda rehberlerinden fayda alın. Bugün 7.000 üzerinde şifacı yetiştirdik ve hala binlercesi yolda yetişiyor. Bunların birçoğu şu anda vakfımızda online şifalar yapıyor, hayat iyileştiriciliği yapıyor. Bunlardan destekler alabilirsiniz, yardımlar alabilirsiniz. Hatta sadece rüyalarınız yoluyla taleplerde bulunabilirsiniz. Hayatla konuşabilir, hayatın bilgisini ve ilmini kendinize davet edebilir ve çağırabilirsiniz. Biz yeter ki isteyelim. Bütün kainat seferber bize öğretebilmek üzere. Ve eğer öğrenmek istiyorsan öğret. Anlamak istiyorsan anlat. Alabilmek istiyorsan paylaş. Yani aynaya ne veriyorsan bunun sana verileceği bilgisini hatırla. Ve inşallah yeni güzel çalışmalarda, deneyimlerde bir araya gelelim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın dostlarım.